...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki, Grabovoi sayı dizileri, Placebo, nocebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nocebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki? Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının, korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Telepati, fiziksel temas veya bildiğimiz manada sesli mesaj olmadan birbirinden uzakta olan varlıkların duyular ötesi iletişimi. Telepati Yunanca kökenli bir kelime olup tele uzak, pati duyular demektir. Yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınız aniden aklınıza geliyorsa ve hemen ardından sizi arıyorsa veya mesaj çekiyorsa, kulağınızda bir şarkı çalınıyor ve ardından radyoda onu dinliyorsanız, kaç gündür canınızın çektiği yemeği anneniz sizden habersiz evde yapmış oluyorsa, kafanızı kurcalayan bir problemin çözümü pat diye önünüze konuyorsa, siz telepatik yeteneklere açık birisiniz. Aslında bu yetenek hepimizde vardır. Sadece bazılarımız beyinlerine daha fazla kas yaptırır, çalıştırır ve daha kolay bu sonsuzluğun internet ağına bağlanabilir. Ve isterse evrenin öbür köşesine, hatta diğer paralellerdeki canlarına veya ölmüş babanıza mesaj gönderebilirsiniz. Bunu bilen birisi için telefon gibi araçlara gerek olmadan binlerce kilometre uzağa anlık bağlanmak çok da zor değildir. Olay kişinin düşünsel form yaratması, yani imajine etmesi, bunun içine kendinden bir enerji yüklemesi ve ardından istediği mesajı buna yazması,
Gönderici adresi yani kişiyi adresleyerek yoğun düşünsel konsantrasyonla evrensel akışa teslim olup postayı onun varlığıyla göndermeyi dilemesidir. Bunu dini olarak ifade etmek gerekirse hasbinallah ve ni'mel vekil demek gerekir. Yani bunu diledim ama ancak senin dilediğince bütüne teslim olarak ol de olsunu istemektir. Kozmik internet ağı, varlık alemlerinin zerre küllün aynasıdır ilkesinin manasıdır. Sadece insanlar arasında değil, mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, bizim dünyamızda iletişim vardır. Tüm varlığı bir bedenin parçaları olarak görürsek, evrendeki bir foton ve benzer bir fotonun arasında veya hücreler arasında da bu kozmik akıl ve iletişim vardır. Telepati aslen ruhun iletişimidir ve bütün üst yoğunluk varlıklarının da ortak dilidir. Kendi içlerinde bizim gibi ses titreşimine dayalı iletişimleri olsa bile bu ortak dili bilirler ve aslında biz de biliriz, sadece unutmuşuzdur. Kadim Mu uygarlığı gibi geçmiş atalarımızın bu evrensel dili çok iyi bildiklerini ve aslında çok kısa bir süre öncesine kadar bu yeteneklerin insanlarda daha belirgin olduğunu biliyoruz. Sesli konuşma bu yeteneklerin unutturulması için genetik olarak yeni nesillere negatif yönde aktarılmış olabilir. Ancak bu sesli iletişimin de frekans adreslemede yakın planda etkili olduğunu anladım. Bu konuda ayrı bir sohbet konusu, sesi evrensel manada incelemek ve ışın yolunu izlemek lazım. Gelelim telepatlara. Telepatlar diğer insanlara göre bu telepati yeteneğini daha iyi çalıştıran kişilerdir. Genel olarak çocuklukta ya da yaşamlarının bir bölümünde zorunlu çaresizlik yaşayarak mecburen beyinsel yeteneklerini geliştirirler. Örneğin telepat bir kadının polislerin tutuklamasında "Beni bırakın yoksa kendimi öldürürüm" dedikten kısa bir süre sonra kalbini durdurması gibi. Bu kişiler hem uzak veya yakındaki herhangi bir varlığa, hatta kendi organlarına ve hücrelerine bile istedikleri emirleri gönderebilirler. Bilinen en meşhur telepatlardan biri olan Wolf Messing'in deneyimlerini incelemenizi tavsiye ederim. Nazi kampından kaçan zorunlu çaresizlikteki küçük Wolf, 5 parasız kaçak bindiği trende bilet soran kondüktöre boş kağıdı verdiğinde ona bunun bilet olduğunu görmesini dilemiş. Ve görevli de bilet olarak alıp mührü basmış. O anda bu yeteneğini anlayan Wolf'un hayatı değişmiş ve Hitler'i, Stalin'i bile etkileyen deneyimlerinin önü açılmış. Peki biz ne yapabiliriz? Binlerce kilometre uzağa çok sevdiğiniz birine beni ara mesajını gönderip onun aramasını sağlayabiliriz. Veya ruh eşinizi, çekim yasasını ve telepati yeteneğinizi kullanarak kendinize çağırabilirsiniz. Bunun çalışmasına geçmeden önce telepatinin 2 çeşidi olduğunu söyleyelim. Birincisi istem dışı telepatidir. Bu aniden çok zor durumda olan arkadaşınızın feryadını duymak, bir annenin askerdeki oğlunun yaralanmasını hissetmesi, bir kazada ailenizden birinin o anda ölmesini hissetmeniz gibi anlarda olabilir. Bunu hayvanlarda da gözlemlemişler. Yani istem dışı kontrolsüz telepati, yakınlığınız olan her canlı ile aranızda oluşabilir ve aniden bunu hissedersiniz. Bazen de olmadan çok önce duru görü olarak veya vizyon olarak mesajını alırsınız. Bunun anlamı da zamanın aslında göreceli olmasıdır. Kontrollü telepatide ise izleyeceğimiz yolu bir meditasyon çalışmasıyla
anlatmaya çalışayım. Burada benim izlediğim yol Merkaba meditasyonuyla başlıyor. Ancak telekinezideki dalga topunu mudra ile, özellikle Sapana mudrasıyla veya ışık dalga topunu yine elde oluşturarak çalışma yapılmasını tavsiye ediyorum. Sapana mudrasında 2 avuç karşı karşıya gelecek şekilde parmaklar kenetlenir. İşaret parmakları yüz yüze paralel olarak ve 2 baş parmak birbirine sarılır. Avuçların arası bu enerji topunu oluşturacak kadar boşluk bırakılır. Mudralar mistik mühürlerdir ve kilit açıcıdırlar. Eller sağlığın ve bilincin enerji haritalarıdır. Ellerdeki yogik enerjetik harita, enerji meridyenlerine, çakralara, elementlere karşılık gelir. Her bir nokta beden ve beyin bölümleri ile bağlantıdadır. Farklı duygu ve davranışları temsil eder. Her bir parmak gezegen enerjilerini ve gezegenlerin kalite ve niteliklerini taşır. Parmaklar kadersel karakterimizle de bağlantıdadır. Bu mudrada işaret parmakları Jüpiter'i bilgeliğin genişlemesini tetiklerken, baş parmaklar güneşin bilgeliğini ve yaşam enerjisini yükler. Diğer parmakların kavuşması ise çakraların bağlı olduğu elementlerin dengelenmesidir. Şimdi gelelim uygulamamıza. Ve çok uzaklardaki sevdiğimizde veya yakınımıza telepatik olarak temas ederek onun bizimle iletişime geçmesini sağlamaya. Öncelikle sessiz, bize özel bir ortamda rahat olalım. Bağdaş kurarak veya ayaklarımızı uzatarak sırtımız dik olacak şekilde oturalım. Merkaba ışık koruma dairemizi etrafımıza çizdiğimizi imajine edelim. Önce üst ışık üçgeni, sonra alt ışık üçgenini birbirine ters ve iç içe geçecek, Davut yıldızını oluşturacak şekilde çizelim. Tam ortasında bağdaş kurmuş olarak oturalım. Başımızdan alttaki ters üçgenin ucuna kadar hepsini kapsayan bir ışık silindiri oluşturalım. Şimdi ellerimiz mudra şeklinde veya ışık topu oluşturacak şekilde avuçlarımız birbirine bakar durumda. Derin bir meditasyon müziğini açtık. 963 Hz gibi telepatik frekansı yükseltecek etkide. Derin nefes alıyoruz burnumuzdan ve 3'e kadar sayıp ağzımızdan veriyoruz. 7 çakramızı açacak şekilde 7 defa derin nefes alıp 3'e kadar sayıp ağzımızdan veriyoruz. Bütün kaslarınız gevşedi. Artık hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Teta seviyesine, bilinçaltı yüksek benlik seviyesine indiniz. Kendi yarattığınız cennetinizdesiniz. Sadece siz varsınız. Karşıda, uzaklardaki sevdiğiniz veya yakınınız, onu imajine etmeye başlayın. Uzaklardan gelen dalga seslerini duyun. Ateş böcekleri etrafınızı sarmış. Gökte yıldızlar ve ay parlıyor. Son derece huzurlusunuz. Varla yok arası kadar hafifsiniz. Artık istediğinizi yaratabilir ve iletebilirsiniz. Başınızın üstünden sonsuz yaşam enerjisinin göz kamaştıran ışık demedi giriyor ve kalp çakranıza kadar
iniyor. Avucunuzun içinde oluşturduğunuz ışık topu kalp çakranıza kadar çıkıp bu sonsuz ışık demediyle birleşiyor. İşte kendi düşünsel formunuzun iskeletini oluşturdunuz. Evet, size özel ışıksal mektubunuzu yazma zamanı geldi. Şimdi çok kısa mesajınızı bir kelime veya 2 kelime ya da sembolünüzü, mesela bir kalp gibi, içine koyun. Ve sevdiğinizin adını ışık kaleminizle ekleyin veya yüzünün resmini çizin. Bu ışık mektubunun tam ortasına odaklanarak içeriden dışarıya dönen şekilde spiral çizmeye başlayın. Spiral bizim alemimizin gerçekliği ve tüm yaratımlar spiral ile oluyor. Spirali hızla döndürmeye ve gözlerinizi iyice kapatıp kutsal geometrik şekiller 3. gözünüzün önünde yanıp sönen ışıklar oluşturana kadar devam edin. Kendi iç karanlığınızda alnınızın tam ortasında karşısına gelecek yerde 7 rengin ışık desenlerini, geometrilerini yanar döner şekilde görüyorsunuz. Bu bilincin dünyası ve tüm yaşamların en alt oluşum seviyesi. Sevdiğinizin adını derin sessizlikte içinize haykırın ve mesajınızı iletin. Ara beni, bul beni, sev beni ve ne diliyorsanız. Tekrar 7 defa burnunuzdan nefes alıp 3'e kadar sayıp ağzınızdan verin. Ve telepatik mesajınızı Hakk'a teslim edin. Mesaj iletilecek ve en kısa zamanda cevap gelecektir. Asla şüphe duymayın. Eğer bir şüphe olursa mesajınız iletilmez. Bu çalışmalar ancak fazla tekrarlarla ve inanmanızla gerçekleşebilir. Bir kere yolu adreslemeyi öğrenirseniz de artık sürekli yapmayı ve bu yolla iletişimi hayat biçimi olarak üstünüze alırsınız. İşin sırrı güzel düşünce formu imajinasyonu, yoğun manyetik enerjinizi yükleme ve gidecek kişi adresinin doğru imajinasyonudur. Bütün fiziksel yaşamın ve yaptığımız her eylemin önce düşüncede oluştuğunu, sonra gerçeklik kazandığını unutmayın. Dilerseniz yaparsınız. Sadece samimi olarak ve aşkla isteyin. Ol deyin. Hatta oldu deyin. ...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki,
Grabovoi sayı dizileri, plasebo, nosebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nosebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki? Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.